Şimdi elimizi yavaş yavaş sensörümüze doğru yaklaştırıyoruz. Yaklaştırıyoruz. Bakın değerler düşmeye başladı. 500, 400 ve yandı ledimiz. Neden? 294'e düştü bakın burada. Bu projede TCRT 5000 optik sensör modülünü tanıyacağız ve devremizde bağlantılarını yaptıktan sonra devreye bağlı led yakma ve söndürme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Optik sensör gönderilen ışının önündeki engele çarparak geri dönmesiyle elde edilen verilerin kullanılması prensibine göre çalışır. Bu sensör çizgi takibinde hareketli ve hareketsiz cisimlerin tespiti projelerinde rahatlıkla kullanılabilen sensördür. Bu uygulama için gereksinimlerimiz şunlardır. Arduino Uno 1 adet, TCRT 5000 optik sensör 1 adet, LED 1 adet, direnç 1 adet, jumper kablolar ve breadboard 1 adet. Bu uygulamamızda TCRT 5000 sensörünü kullanarak devremizdeki LED'in sensörden gelen veri değerine göre yanıp sönmesini sağlayacağız. Öncelikle sizlere biraz TCRT 5000 sensörü hakkında bilgi vereyim. Bu sensör kızılötesi ile cisim tespiti prensibine göre çalışmaktadır. Yani belirli bir mesafedeki cismi algılar ve bu cismin uzaklık ve yakınlığına göre de veri değerleri üretir. Şimdi kodlamamız üzerinden bakarsak uygulamamıza, burada ilk kodlamamızda gördüğümüz ifade void setup ifadesi. Daha sonra aşağıda pin tanımlanmış. Bu pin mod 5 output ise LED'imizin bağlı olduğu uzun bacağın Arduino'ya bağlandığı pin. Burada bu pin mod 5 output ifadesi 5 numaralı pinimizin çıkış olduğunu gösteriyor. Yani veri çıkışı olduğunu gösteriyor. Aşağıda Serial Begin 9600 diye bir seri veri iletişim başlatılıyor. Alt satıra geçtiğimizde void loop kısmı var. Bu void loop kısmında bir sensör değer diye bir integer yani sayısal değişken tanımlıyoruz. Bunu da analog read A0 yani A0'a bağlamış olduğumuz sensördeki verinin değerini okuyup sensör değere atıyoruz. Alt satırda serial print elen sensör değer var. Bu sensörden okuduğumuz sensör değerin ekrana çıkmasını sağlıyor. If sensör değer küçük 300 var burada. Yani bu ne demek? Eğer okuduğumuz sensör değer 300'den küçük ise digital write 5 high yani ledimizin bağlı olduğu 5 numaralı pin çıkış olduğu için bu digital write 5 high ifadesiyle ledimizi yakmış oluyoruz. Daha sonra else ifadesi var. Eğer sensör değer 300'den küçük değil 300'den büyük ise else ifadesi devreye girecek ve digital write 5 low kodlaması çalışacak. Burada da ledimizi low ile söndürmüş oluyoruz. Alt satırda 1/2 saniye bir bekleme süresi veriliyor ve ardından tekrar loop kısmına dönüyor. Burada veriyi okuyor. Tekrardan ekrana yazdırıyor. Küçük mü büyük mü 300'den onu kontrol ediyor. Buralarda da LED'i yakıyor söndürüyor. Kodlamamız bu şekilde. Şimdi uygulamamızı Arduino'ya yükleyip uygulamamızın Arduino üzerinde nasıl çalıştığına bir bakalım. Öncelikle Arduino'ya enerji veriyoruz. Daha sonra kodlamamızı derleyip Arduino'ya yüklüyoruz. Çalışma derleniyor. Arduino'ya yüklememiz gerçekleşti. Şimdi uygulamamızı Arduino üzerinde çalıştırarak testlerimizi yapabiliriz. Şimdi TCRT 5000 sensörümüzün bağlı olduğu devremizi birlikte inceleyelim. Burada LED bağlantımız mevcut. Bu LED bağlantımız bu LED'imizin kısa bacağına Arduino üzerinden gelen topraklama hattını çekiyoruz. LED'imizin uzun bacağına ise 220 ohmluk bir direnç bağlıyoruz. Direncimizin diğer ucuna da Arduino üzerinden 5 numaralı pinden gelen hattı çekiyoruz. LED'imizin bağlantısı bu şekilde. Şimdi TCRT 5000
sensörün bağlantılarına bakalım. TCRT 5000 sensörünün 4 tane bacağı var. 2 tanesi bu breadboard'un birinci kısmında bağlı. Diğer 2 bacağı da breadboard'un şu ikinci kısmına bağlı. Breadboard'un birinci kısmına bağlanan her 2 bacağı da Arduino üzerinden topraklama hattı çekiyoruz. Şu kahverengilerde gördüğünüz topraklama hattı. Diğer ucuna ise Arduino üzerinden gelen enerji hattını çekmemiz lazım. Enerji hattını çekerken 2 tane direnç kullandık. Bunun bir tanesi 10K'lık direnç, diğeri ise 100 ohmluk direnç. Bunları neden böyle kullandık? Arduino'dan gelen enerjiyi dengeleyerek verilerin daha iyi okunmasını sağlamak için bu işlemleri yaptık. Yani hem sensörümüz zarar görmesin hem de veriler düzgün okunsun diye. Şimdi diğer 2 ucuna Arduino'dan gelen 2 enerji hattını bağlayacağız. Bu 10K'lık direncimizin bir ucunu burada gördüğünüz gibi bacağına bağlıyoruz. Diğer bacağına ise, buradaki direncimizin diğer bacağına ise Arduino'dan 5 volt olarak çektiğimiz enerji kablosunu bağlıyoruz. TCRT 5000 sensörünün diğer bacağına ise bu 100 ohmluk direnci bağlıyoruz ve direncimizin diğer ucuna da Arduino'dan gelen 5 voltluk kabloyu çekiyoruz. Peki TCRT 5000 sensörünün veri okumasını nasıl gerçekleştireceğiz? Bu okumayı ise bu TCRT 5000 sensörünün buradaki bacağını görüyorsunuz. Buna bir hat çekiyoruz bu turuncu kabloyla. Bu kabloyu da Arduino üzerinde A0 pinine, yani analog pinlerin içindeki A0 pinine bağlıyoruz. Dolayısıyla sensörümüze bir cisim yaklaştırdığımızda, sensörümüz bir veri oluşturduğunda bu turuncu kablo üzerinden veri A0 pinine ulaşacak ve A0 pinindeki değer yazmış olduğumuz uygulama içinden okunacak ve ardından bu okunan değer koşullara tabi tutulacak. Eğer veri değeri 300'ün altında ise bu LED'e bağladığımız 5 numaralı pin üzerinden enerji sağlanacak ve bu enerji de bu direncimizin bu ucuna gelecek ve buradan uzun bacağa enerji verilecek. Buradan da topraklama hattı çektiğimiz kısa bacağı LED'imiz üzerinden ve LED'imizin yanmasını sağlayacağız. Peki LED'imizin sönmesini nasıl sağlayacağız? Yine aynı şekilde veri okunacak. Eğer veri değeri 300'ün üzerinde ise bu sensör üzerinden turuncu kablodan yine aynı şekilde A0 pini okunacak. Değerlendirmeye tutulacak uygulama üzerinden. Eğer veri değeri 300'ün üzerinde ise bu 5 numaralı pin üzerine buradaki enerji kesilecek. Dolayısıyla LED'imiz sönmüş olacak. Uygulamamız bu şekilde. Uygulamamızı test etmek için çalıştırıp sonuçları birlikte görebiliriz. Şimdi uygulamamızın nasıl çalıştığını devremiz üzerinde testler yaparak gözlemleyelim. Şimdi burada serial port ekranını da açıyorum. Ekranda sensörün üretmiş olduğu veriler görünsün diye. Gördüğünüz gibi sensörümüz 700, 785, 786 gibi değerler üretiyor. Şimdi bu değerlerin ne demiştik uygulamamızda? Sensör değerimiz 300'ün altında ise LED'imiz yansın. Değilse sönsün istemiştik. Yani LED'imizin yanması için gerekli koşul veri değerinin 300'ün altında olmasıydı. Şimdi bakıyoruz serial port ekranında hep 776'larda sürekli üretiyor. Şimdi elimizi yavaş yavaş sensörümüze doğru yaklaştırıyoruz. Bakın değerler düşmeye başladı. 500, 400 ve yandı LED'imiz. Neden? 294'e düştü bakın burada. Yavaşça çekiyoruz ve söndü. Tekrar 700'lerde 800'lerde seyrediyor. Şu anda 785. Elimi tekrar sensörün üzerine getiriyorum.
Bakın 347'den 206, 190'lara kadar, 44'lere kadar düştü. Şimdi sensörden okunan verileri daha hassaslaştırmak için, yani biraz daha yukarıdan veri okuyup LED'in yanması için buradaki kodlama değerimizi değiştiriyoruz. Örneğin 770 yapıyoruz. Sensörden okunacak değer 770 sayısının üzerinde ise Digital Write 5 High ile LED'imiz yansın. Şimdi bu uygulamayı test edebilmek için uygulamamızı Arduino'ya yüklüyoruz. Şimdi Serial Port ekranını açıyoruz. Ve görüyorsunuz 765-764'lerde okuma değerleri. Şimdi parmağımızı yavaşça getiriyoruz. Bakın LED yandı. 780'in üzerine, yani 770'in 780'lere geldi değerler. 790 oldu. Yani 770'in üzerinde bir değer okuyunca LED yanmış oldu. Çektiğimizde LED'imiz söndü. 770'in altındaki değerlere düştü. 768 oldu. Tekrar deniyoruz. Bakın 790, 92, 93, şöyle elimizi kaldırıyoruz. Yani yukarıdan bile okuyabiliyor artık. Çekiyoruz. Böyle hassaslaştırabiliyoruz. Yani sizler de kendi projenizi yaparken sensörden okunacak veri değerlerinin daha hassaslaştırmak için bu değerleri değiştirebilirsiniz.